Burası family room. Yani salon bence. Direkt niye aile odası anahtarı diyoruz ki? Burada bize yardımcı olan şey flashlight. Yani flashlightsız oyun zaten olmaz biliyorum da. Bu ne? Nisa Room odasının anahtarını aldık. Yani küçük kızın anahtarlarını aldık. Pekala. Bir şey yok şu ana kadar. Burası da kilitli. Ardı ardına kilitli odalarımız var. O zaman buradan odaya gideceğiz. Bebek arabası da gelmiş. Yani Nisa'nın odasına git diyor işte. Bir nevi. Para destesi arttı bu arada. Neden bilmiyorum. Peki. Odaya geldik. Gayet tatlı anime kızlı. Biraz Hatsune Miku'yu da andırdı ama. Oyuncakları var. Tatlış tatlış. Şurada bir şey var. Nisa'nın çizimi. Dışlanmakla alakalı bir çizim yapmış. Evet, dışlandığını gösteriyor karakterimizin. Yani bu ufak kızın. My Little Pony'li bir... Burada bir şey var ama... Ha, antika şeyi aldık. İçinden de basement key çıktı. Peki. Şimdi yönlendirme hatası var bana sorarsanız. Çünkü ben buraya tuttum. Buradan itibaren başladı parlamaya. Hani ışık buradan itibaren uyarı verdi bana. Ama kutu buradaydı. Yani şöyle bir kapsamı var. Yani hani aramamızı istemişler anlıyorum. Sonuçta oyunda bir çaba vermeniz gerekiyor oyunu çözmek için. Ama neden acaba hani öyle oldu? Bir sıkıntı bence bu. 2010 tarihli bir adet takvim. Yatak da güzelmiş bence. Hep perdeli yatağım olsun istemiştim. Basement Key'e gidiyor. Basement Key neresiyse artık. Burası mı oluyor? Korkuyorum. Basement'a buradan gidiliyormuş. Çocuğum evladım yapma böyle şeyler. Çocuğum yapma. Yapma yapma. Yok bir şey yok bir şey. Dediğim gibi oyunu sessiz oynarsanız çok daha güzel olur. Bu bir oyuncakmış sanırım. Ama nerede kullanacağımızı bilmiyorum. Envantere aldık. Peki. Ananın... Abi. Baktığımız yöne gidiyor. İlginç. Aman aman abi. Aman. 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 Aman aman. Tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey. Biz buradan gidelim. Aman abi. Aman abi. Heh, sen orada kal. Vallahi billah öleceğim. Hiç yalnız başıma korku oyunu oynamadım. Bu da bir ilk. O yüzden birazcık korkuyorum. Oradan gidecekmişiz gibi sarıçım. Tamam hadi bakalım. Bir takım doküman aldık. Peki. Ben buradan gideyim. O yolu tercih etmeyeyim. He, şimdi burada rakamlar var. Bu rakamları ciddiye almalı mıyım? 17.57 falan diyor. Buradan geçebiliyor muyuz? Geçebiliyoruz. Peki. Peki. 17.57, 17.57. Peki tamam. Avradını bak. Ses dengesizlikleri çok fazla var. Bu iş iyiye gitmiyor bence bana sorarsanız. Çok gereksiz bir ses artışı var burada. Buraya dikkat edilmesi gerekiyor bence. Umarım bu oyunu yapan insanlar ya da onların tanıdıkları bu oyunun videosunu izlerler ve nelerin düzeltilmesi gerektiğini aşağı yukarı anlarlar. Sırf o yüzden videoyu kırpmadan koyacağım bazı yerlerine. Abi, yankıdan dolayı mı bu böyle? Ben korkuyorum. Hadi 4011. Bu kişi intihar etmiş. Tamam. Burada birileri de var başka. Taufik. İsimler çok değişik. Peki. 2608. 3 yıllık hastalıktan ölmüş.
Tamam. Peki bu ne işimize yarayacak merak ediyorum. Even. 2 8 0 5. Even ise kazalıkla boğulmuş. Vati ise 3002. Bu da parazitler yüzünden ölmüş. Ortadaki tabut nedir? Diyor ki gerçeği elinde tutan tek kişi kendi kaderine asla hazırlanmayan kişidir. Ölüm sebeplerine bakmamızı istiyor sanırım ve onun şifresini girmemizi istiyor. Şimdi hadi intihar etmiş. Bu bir kere intihar ettiği için kendi kaderiyle ölmedi anladığım kadarıyla. Bu da 3 yıl hastalıktan dolayı ölmüş. 3 yıl hastalık taşımış Taufik. Kazalıkla boğulmuş. Bu da parazitler tarafından öldürülmüş. Bence bu. Kazada boğulmuş. 28.05. Evan'ınki bence. 28.05. Şimdi kolay ve iyi bir puzzle'dı bence bana sorarsanız ama buradan sonrası ses efektleri birazcık kötü. O yüzden azıcık efektlerin volümünü kısacağım. Kısamıyorum. Oyunu yapmam lazımmış. Buradan sonrasında gerçekten kapı açma kapama sesleri çok çok yüksek. Buralara bir el atılmalı bence. Müzik sesi geliyor. Peki. Bizi bir yere getirdi. Peki. Müzik kutusu. Çocuk var orada. Görüyor musunuz? Çocuk var. Çocuk saklanıyor. Gitti ama gördünüz yani. Bir adet bebek ve bir adet de müzik kutumuz var. Okey. Burada düzeltmişler gibi. Burası kilitliydi. Buraya getirdi bizi. Tamam. Yine kilitli bir odamız var. Güzel. Demek ki işimiz buralarda. Yani çok uzaklaşmayacağız sanırım. Ananın Peki biz bu hayaletlerle nasıl kapışacağız? Bu olması gerekenmiş. Tamam. Ses yüksekliği için özür diliyorum. Çok üzgünüm. Evet, oyun bitti.
Yani demosu bitti. Sesi kıstım ki konuşabileyim. Öncelikle hikayeyi anlayamadım. Demodan bir şey anlamak tabii ki de zor olur, olacaktır da. Ama demosundan bile olsa aşağı yukarı bir tahmin çıkarılabilmesi gerekiyor. Belki de benim İngilizce bilmememle de ilgisi vardır. Ben çok fazla İngilizce bilmiyorum. Böyle bu kadar derin konuşulan İngilizceyi oturup da çıkartamam. Belki de bir hikayesi vardır ama burada oturup da ben söyleyemiyorum. Belki de oyunu yapan ekip kimlerse artık hikayeyi demoda vermek istememişlerdir. O oynanış sunmak istemişlerdir insanlara. Birincisi konudan bir şey çıkartamadım. İkincisi oldukça bug'lı. Özellikle de evin dışına çıktıktan sonra gördüğünüz o yer bug'landı. Orası çok bug'lıydı. Dar yollarda yürüdüğünüzde aşırı bug'lanma oluyor. Yani karakteri çıkarana kadar öldüm. Oyunu yeniden başlatmak zorunda kaldım. Bunu siz de göreceksiniz zaten. Hani maksat burada hataları düzeltmek, ayıklamak. Hatasız kul olmaz. Yapılabilir. Sonuçta bu bir demo. Belki de full halinde bu yoktur. Onun dışında bir hata görmedim, bir buglanma görmedim. Üçüncüsü ses bug'ı diyebileceğimiz bir şey var. O da sonlara doğru artık bitimine doğru kapı açma seslerinin çok yüksek olması. Yani aşırı yüksek bir ses. Yani nasıl anlatayım bilemiyorum. Korku ya da yankı gibi bir şey olduğunu sanmıyorum. Görmezden gelinen bir hata olduğunu da düşünmüyorum. Gözden kaçmış olabilir. Belki de farklı bir sebebi vardır, bilmiyorum. Ama bence o hata bence bir hata ve düzeltilmesi gerekiyor. Hani yankı bile olsa hafif bir yankı eklenir, bırakılır. Ama bu şekilde yüksek bir ses olmaması gerekiyor. Zaten korku oyunu çünkü. El fenerinin kısmını biraz ben geç anladım. Bu benim hatam diyebilirim yani. Benim mallığım birazcık. El feneriyle bence çok güzel bir iş çıkarılmış. Bence el feneriyle hani paranormal olayların bulunması ya da hani karakterin baktığı yön oluyor ya, Silent Hill'de mesela öyledir. Silent Hill 2'de ya da 1'de karakterin kafasını döndürdüğü yerde genellikle emo falan vardır hani alabileceğiniz. Burada da el fenerinin parlamasıyla yapılmış. Gayet güzel iş çıkarılmış bence. Oyunun potansiyeli çok yüksek. Bence güzel. Korkuyu, gerilimi güzel verdiğini düşünüyorum. Oyun içinde söylediğim gibi bu oyunun arka planında İbrahim Tatlıses çalsa gülersiniz. Korku olmaz. Bütün iş müzikte bitiyor. Müzik yani arkadaki o rahatsız edici ses iyi iş çıkarmış. Ama girişte izlediğimiz o korku efektleri, sesleri pek olmamış. Yalan söylemeyeceğim. O biraz komik olmuş, yalan yok. Onun dışında bence oyun güzeldi. Bu oyunu öneren kişiye teşekkürler. Ben yapıcı olmaya çalışıyorum. Çünkü hatalar düzeltilir, geliştirebiliriz kendimizi her zaman. Oyunlar için de geçerli, kişilik için de, karakter gelişimi için de önemli bu. Ana karakter hakkında hiçbir şey bilmeden oynadım. Küçük kız hakkında sadece ailesinin evi olduğunu düşünüyorum sadece. Hikaye hakkında bir bilgim yok. Ancak hikaye yerine biraz daha oynanış incelemiş oldum aslına bakarsak. Hikayeyi incelemedim ben burada. Çünkü hikayesini anlamadım dediğim gibi. Ama güzel bir oyun. Hikayesi de eminim ki güzeldir. Türkçe yama falan çıkarırlarsa eğer ki buna çok güzel olur. Farklı dil seçenekleri de koyulabilir. Hani sadece İngilizce falan değil de hani Türkçe de bulurlarsa modlayacak birisini. Çok güzel olur. Böylece insanlar Türkçe yama dosyası indirmek zorunda kalmazlar. Oyun içinde tertemiz, güzel bir global oyun çıkarmış olurlar. İngilizce zaten globalleştiriyor işi. Ama Türkçe'de Türkleri de kazanmak oluyor. Bence Türkçe yama ben destekliyorum. Türkçe yama yapın yani. Her neyse nasıl okunuyor bilmiyorum ama incelemesini bitirdim. Oldukça kısa bir oynanıştı. Fakat oyunu kapatmak zorunda kaldığım için video uzadı. Ve benim en az 3 part çıkarmam gerekecek buradan. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım bu videoyu hani bu oyunu öneren kişi de izler. Bu oyunu öneren kişinin bilmiyorum artık yani. Belki de bu oyunu yapan kişiler onun arkadaşı falan. Nereden bilebilirim? Hani olabilir. Olamaz diye bir şey yok. Onlar da izlesinler. Bence önemli. Çünkü ben İngilizce altyazı koymaya başladım videolara. Pragmata'nın 2 videosunda da planladığım gibi giderse İngilizce altyazı olacak. Öbür videolara da yani önceki videolara da kalan videolara da yapmayı düşünüyorum bunu. 10'ar dakikalık videolar yapmaya özen gösteriyorum zaten. O yüzden benim için çok da zorlayıcı olmayacaktır. Onun dışında bir şey daha var hatırladığım oyunla ilgili. Oyunun içerisinde sesi kısamıyoruz ayarlardan. Nedenini bilmiyorum. Yani denedim ama olmuyor. Buna da bir el atılırsa hiç fena olmaz. Belki de çoktan atılmıştır. Bilmiyorum. Demosunu inceledim dediğim gibi.
Daha fazla inceleme videosu gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Yorum da yapabilirsiniz yani bildiğiniz bir oyun varsa. Eşimi dostumun çıkaracağı oyun var inceler misin de diyebilirsiniz. Ben elimden geldiğince oynayıp yorum yapmaya çalışıyorum ve böyle küçük oyunları incelemeye çalışıyorum olabildiğince. Çünkü büyük oyunlar bayağı 20-30 part sürüyor. Bu tür oyunlar 3-4 partta tatlı tatlı son buluyor. Hem benim edit yapmamda daha böyle hani nasıl diyeyim itekleyici bir unsur olmuş oluyor. Daha iyi oluyor. Neyse buraları daha fazla uzatmayayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.